Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin efsanevi Genel Sekreteri Naci Talat, 10 Mart 1945 yılında Büyükkonuk köyünde dünyaya geldi. Babası o dönemin polis teşkilatı mensuplarından Talat Çavuş, annesi ise Halide Hanım'dır. Naci Talat, 6 çocuklu bir ailenin ikinci evladıdır. Çocukluğu babasının mesleğinden dolayı Kıbrıs'ın birçok köyünü dolaşarak geçmiştir. Çocukluk anılarında Karpazla Mesarya bölgesi köyleri ve insanları önemli bir yer tutar. Naci Talat, ilkokul eğitimine Yeni Boğaziçi köyünde başlar. Boltaşlı köyünde eğitimine devam eden Talat, ilkokulu Lefkoşa'da tamamlar. Ortaokula ise Gönendere'de başlar ve Lefkoşa'da mezun olur. Liseyi Lefkoşa Türk Lisesi'nde okur. Bu yıllarda edebiyata özel bir ilgi duyan Naci Talat, şiir yazmaya başlar. Öğrencilik yıllarında kompozisyon derslerinde konuları ele alış şekli ve sunuşuyla güçlü bir kaleme sahip olduğunu ortaya koyar. Hep özlemle anacağı ve bir gün mutlaka geri dönmeyi hayal ettiği köy hayatı artık geçmişte kalmıştır. ...1962 yılında büyük bir heyecanla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydını yaptırır. Eğitimi sırasında toplumsal olaylara ve öğrenci hareketine ilgi duymaya başlar. 21 Aralık 1963 yılında Rumların Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı şiddete tepki duyarak Kıbrıs'a gelir, mevzilerde nöbet tutar ve silahlı direnişe katılır. Bir süre sonra eğitimine devam etmek için Ankara'ya geri döner. Türkiye'de eğitim gören Yüksek Öğrenim Gençliği, 1964 yılında Rumların planlı saldırıları yoğunlaşınca örgütlenerek Erenköy'e çıkar. Naci Talat da bu grubun içinde yerini alır. Naci Talat arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurarak dürüstlüğü, cesareti, korumacılığı ve dayanışma ruhuyla dikkat çeker. Zor şartlarda geçen 2 yıl boyunca yurt sevgisi, insan sevgisi ve liderlik özellikleri olgunlaşmaya başlar. Erenköy'den sonra eğitimini tamamlamak için Ankara'ya geri döner. Türk solu ve öğrenci liderleriyle yakın ilişki kurmaya başlar. Bazı hususlarda Türkiye Öğrenci Hareketi'nden farklı düşündüğünden ağırlığını Kıbrıslı Türk Öğrenci Hareketi'nden yana koyar. 1968 yılında Kıbrıslı Türk Öğrenci Hareketi'nin örgütlenmesine ve Kıbrıslı Türk Ulusal Öğrenci Federasyonu'nun oluşturulmasına büyük katkı yapar ve federasyonun ilk başkanı seçilir. O yıllarda tanıştığı Ticari İlimler Fakültesi öğrencisi Lefkoşalı Vesile Hanım'la 1969 yılında evlenir. ...1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak Kıbrıs'ta avukatlık mesleğine adım atar. Staj dönemini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu'nun yanında geçirir. Toplumsal ve siyasal olaylara ilgi duyduğu için mevcut yönetime karşı olan arkadaşlarıyla mücadeleye soyunur. Naci Talat, yüksek öğrenim sıralarında dernek çalışması yaptığı arkadaşlarını örgütleyerek toplantılar yapar. Cumhuriyetçi Türk Partisi saflarına katılarak politika yapmaya karar verilir. Naci Talat, o günlerin yaygın olan sol düşüncesini Cumhuriyetçi Türk Partisi pratiğiyle sentezleyerek
mücadeleye bilimsel bir içerik kazandıranların başında gelir. Parti yönetimi 29 Nisan 1972 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreterliğine Naci Talat'ı getirir. Birçok kez baskıcı yönetim tarafından takip edilir, defalarca tutuklanır, hakkında sayısız davalar açılır. 6 ay hapis cezası alır. 1973 yılında ise Londra'ya giderek avukatlık stajına İngiltere İşçi Partisi'nin avukatlarından Stephen Sedley'nin ofisinde devam eder. Londra'da bulunduğu sürede Kıbrıslı Türklerin dayanışma hareketine katkı ve destek verir. Kıbrıs Türk Londra Demokrasi Derneği'nin kurulmasına öncülük yapar. 1975 yılında Kıbrıs'a geri dönerek avukatlık mesleğini icra etmeye başlar. Hem kuzeyde hem güneyde davalara katılarak idare hukuku alanında kendini kanıtlar. Parti temsilcisi olarak kurucu mecliste görevlendirilir. Naci Talat o yıllarda yeni kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin anayasasına düşünceleri, hukuk bilgisi ve önerileriyle katkıda bulunur. 1976 yılında yapılan genel seçimlerde Gazi Mavsa'dan milletvekili seçilir. ...1975 yılının sonlarında Yeni Düzen gazetesi haftalık olarak yayın hayatına başlar. Naci Talat, gazetenin başyazıları yanında kendi adıyla köşe yazıları da yazar. Yeni Düzen'in doğumunda ve büyütülmesinde çok emeği vardır. Naci Talat, yeni kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin örgütlenmesine büyük önem verir. J581 plakalı 1973 model Volkswagen marka arabasıyla köy köy gezerek propaganda çalışmalarında bulunur. İnsanlarla iyi ilişkiler kurar. Şehit oldu bayram benim neyime. İşte şerif şehit oldu bayram benim neyime. Patronlarım köylü oldu kan damlar yüreğime. Patronlarım gönlü oldu kan damlar yüreğime. İşçi ve memur sendikalarının örgütlenmelerine parti aracılığıyla destek verir. Grevlerde her zaman için emeğin ve adaletin yanında olur. 1981 seçimlerinde Gazi Mavsa bölgesinden ikinci kez milletvekili seçilerek meclise girer. O yıllarda parti içinde bağımsız Kıbrıs Türk solu kavramını öne çıkararak Kıbrıs Rum Akel çizgisine karşı çıkar. Günümüze kadar taşınan Kıbrıs Türkleri kedinin kuyruğunda maşrapa değildir sözünü o dönemde söyler. Cumhuriyetçi Türk Partisi 1985 kurultayında parti meclisine son sırada girer, buna rağmen arkadaşlarını kucaklamaktan vazgeçmez, kırılmaz ve genel sekreterliğe devam eder. Ömer Kalyoncu 2. Ergün Vehbi 3. Doktor Turhan Korun 4. Ahmet Hakkı Ertaç 5. Hasan Sarıca 6. Salih Öztoprak 22. Salih Musar 23. Mehmet Ali Talat 24.
Ergin İltaç 25, Mustafa Murat 26, Zeki Erkut 27, Ali Güller 28, Hüseyin Celal 29, Naci Talat 30, Alpay Avşarov. Yıpranıp yıpranmamayı asla göz önünde bulundurmaz, parti ve hareket neyi gerektiriyorsa hep öyle davranmayı bir yaşam tarzına dönüştürür. Partili olsun veya olmasın, gerektiğinde en zor konuşmaları yapma görevini hep kendisi üstlenir. İçinde beslediği hırsı, hışmı ve düşmanlığı Başka yönetici arkadaşlarının almakta isteksizlik gösterdiği görevleri kendi yerine getirmiştir. Partili arkadaşlarının özel sorunlarının aşılmasında da yapılacak şeylerin olduğuna inanmış ve bunu kendine görev bilmiştir. 1985 yılındaki seçimlerde yeniden kazanarak Gazi Mausa Bölgesi milletvekili olarak 3. kez meclise girer. Her seçim dönemi yaptığı miting konuşmalarını dinlemek için halk hevesle miting alanını doldurur ve kürsüye çıkacağı anı heyecanla beklerdi. Her bir konuşması edebi bir eser tadında insanların bilincini beslerdi. politikasını sunar. CTP insanımıza kadrolarını sunar. Ve CTP insanımızdan alır, insanımıza verir. CTP ile halk arasında canlı bir sevgi bağı vardır. Ne gidelim biz? Bir buket sundu. Bu pembe ve beyaz karanfiller gibi güzel, bu beyaz ve pembe karanfiller gibi kokulu, bu beyaz ve pembe karanfiller gibi insanın içini okşayıcı bir düzen versin. Kendi önlerine çekenlere karşı yürüyoruz ve yürüyeceğiz dostlarım. Yürüyeceğiz ta ki tek başına. CTP bugün mevcut siyasi partiler içinde iktidara aday, iktidara talip, en kudretli, en güçlü parti durumundadır. Cumhuriyetçi Türk Partisi 1988 yılında dönemin Parti Genel Başkanı Özker Özgür'ün bir yazısından dolayı Yargı'nın Yeni Düzen gazetesine haciz koyma çalışmalarına demokratik kitle örgütleriyle büyük tepki gösterir. Naci Talat bu mücadelede ön saflarda yer alır. Yoldaşlarıyla birlikte gazetede nöbet bekler, milletvekilliği dokunulmazlığını kullanarak diğer Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Kurtuluş Partisi milletvekilleriyle birlikte kendini siper eder. Kolluk kuvvetlerinin baskı makinelerine el koymasını engeller. Dokunulmazlık nedir? Dokunulmazlık, milletvekillerinin siyasi aktivitelerini en rahat koşullarda sürdürebilmeleri için kendilerine tanınmış olan bir hak, bir imtiyaz değil. Dokunulmazlığın tarihi geçmişi parlamentoların krallar tarafından susturulmaması, konuşan, mücadele eden milletvekillerinin susturulmaması için dokunulmazlık o nedenle bulunmuş bir siyasal kurumdur. CTP milletvekilleri de dokunulmazlıktan yararlanır. CTP milletvekilleri de diğer bütün parlamentolardaki milletvekilleri gibi ve bizim parlamentomuzdaki diğer siyasal partilere mensup milletvekilleri gibi dokunulmazlık hakkından yararlanırlar. 1990 seçimleri yaklaşırken toplumsal mücadeleye öncülük ederek Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Yeni Doğuş Partisi'ni Demokratik Mücadele Partisi çatısı altında birleştirmeyi başarır. Aynı dönemde sağlığında meydana gelen sorunlara aldırış etmeden siyasal mücadeleye devam eder. Sanki ömrünün azaldığını fark ederek çalışmalarını daha da hızlandırır. Naci Talat, seçim çalışmaları sırasında Kıbrıs'ta bir operasyon geçirir ancak bu operasyon başarılı olmaz. Kısa bir süre sonra tedaviye Londra'da devam edilir. Tedavisiyle seçim çalışmaları aynı döneme rastladığı için Londra ile Kıbrıs arasında mekik dokur.
Naci Talat, Gazi Mausa bölgesinde seçimi kazanmasına rağmen toplumsal muhalefetin meclisi boykot kararını savunanlar arasında yer alır. Seçim yenilgilerinden sonra insanlarına hiç kızmaz, kırılmaz. Onları anlamaya çalışır. Naci Talat hasta haline aldırış etmeden Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin geleceği için mücadelesine devam eder. Yaptığı toplantılarda partisinin dünyaya yeni perspektiflerle bakmasını önemli vurgular. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir kitle partisi olması gerektiğini her fırsatta belirtir. Naci Talat'ın düşünce sistemi insan odaklıdır. Meclis kürsüsünde olsun, yazılarında olsun, en keskin eleştiriler yaptığı insanlara gündelik davranışları oldukça sevgi doluydu. Naci Talat, politik yaşamından arta kalan zamanlarda her çeşit siyasi görüşe sahip olan sosyoekonomik düzeyi farklı insanlarla dostluk kurabilmiştir. Karşılaştığı her insanın yüreğine dokunmayı başarmıştır. Naci Talat, coşkulu bir eylem adamıydı. Saz çalarak türkü söylemeyi çok severdi. Pir Sultan Abdal, Köroğlu ve Ruhi Su sevdiği halk ozanlarıydı. Opera ve klasik Batı müziği de hayatının bir parçasıydı. Çocuklarına bırakacağı tek mirasın kitapları olduğunu söylerdi. Naci Talat'ın 1000'in üzerinde kitabı vardır. Kitaplarını arkadaşlarıyla paylaştığından, kütüphanesinde bulunandan çok daha fazla kitabı olduğu sanılmaktadır. En bilinen hobisi ise avcılıktır. Hayali gönlümde yadigar kalan, hayali gönlümde yadigar kalan, bir yanım deryada çalkadır şimdi, 15 mürşid ile boğulup ölen, bir yanım deryada çalkadır şimdi. Oy 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 oy, 15 mürşid ile boğulup ölen, bir yanım deryada çalkadır şimdi. Garip garip öter derya kuşları, garip garip öter derya kuşları, su içinde uykuları düşleri, bir gelin döküyor kanlı yaşları, bir yanım deryada çalkanır şimdi. Oy 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 oy, bir gelin döküyor kanlı yaşları, bir yanım deryada çalkanır şimdi. Oldukça az görülen maksiler sinüs karsinomu isimli hastalıktan dolayı 26 Haziran 1991'de Londra'da hayata, sevdiklerine ve kavgaya veda eder. Söyletirdim sizi ağlatır gönül. Halkın karşısında ayak ayak üstünde. Kimdir be bunlar? Kimdir be bunlar? Ne zannettiler be kendilerini? Ha? Halkı küçümsediler,
Halkı küçümsediler, halkı ezdiler, halka tepeden baktılar, kendilerini gökten zembille inmiş sultan sandılar. Ne tarih okudular, ne siyaset okudular, ne okuduklarını anladılar, ne anladıklarını hatırladı. Kalkanın göğsümüze, hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlarım. Günümüzde seçimlerde ve referandumda yapılan mitinglerde meydanları dolduran on binler, onun binbir emekle ve bilinçle ektiği tohumların ürünüdür. Naci Talat, Kıbrıs Türklerinin onurlu mücadelesinde sembolleşmiş efsanevi bir liderdir. Onu özlemle ve sevgiyle anıyoruz.